Eyüp Soyal merhabalar. Şükrücüm ne haber? İyiyim. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok şükür oğlum sen de lan. Ortağımsın zaten. Abi bugün kolumdaki saati sormak istiyorum sana. Bugün kolumda bir eski referans Rolex Daytona var. İlk seramik bezelli olan kasadan var kolumda. Böyle güzel bir saat ve üretimi de bitmiş olan bir saat takıyorken ikinci el konusunda da görüşlerinizi paylaşır mısınız bizimle? Zevkte. Şimdi ikinci el saat almanın tabii ki bir sürü avantajı var zaman zaman. Öncelikle bazı modellerde finans açısından çok avantajlı olabiliyor. Çünkü ikinci el saat daha uygun fiyatlı oluyor. Bunun dışında üretimi durmuş bir model eğer ki işte bu kolumdaki gibi ise bunu hani mağazadan edinemediğin için gene alması ancak ikinci elde mümkün oluyor. Hakeza bir de şimdi bugün biliyorsun işte Rolex'te, Patek Philippe'te veyahut da AP'de bazı ürünlerde uzun bekleme listeleri var. Waiting listler var. Bu uzun bekleme listelerini beklemek istemiyorsan veyahut da o işte mağazadaki insanların o böyle garip davranışlarından hani 5 yıl sonra belki gelir gibisinden bir şeyi çekmek istemiyorsan fazla para vererek ürüne anında kavuşma ihtimalim var. Ama tabii bu ikinci elde dikkat edilmesi gereken bazı konular var. Peki Eyüp abi, saati satın alırken Evet, nelere dikkat etmeliyiz? ikinci elde değil mi? İkinci elde. Şimdi bunu şöyle yapalım istersen Şükrü. Bir alırken, bir satarken nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlatalım. Bu aslında bir ikinci el saat alım satım rehberi olsun. Şimdi tabii ikinci elin böyle avantajları olduğu gibi bazı riskleri de var. Öncelikle saat hani saatin orijinalliğinden bazı şüpheler olabilir. Kutunun ve sertifikanın olması saatin orijinalliğini veyahut da tüm parçalarının orijinalliğini garanti etmez. Çünkü zamanında yurt dışında bir satıcıda şunu duydum. Adam şey dedi yani benim sertifikasız sattığım bir vintage saat hatta bir day-date elime başka bir satıcıdan sertifikayla geri döndü dedi. Böyle de olaylar yaşanabiliyor. Maalesef. Yani çünkü bu bugün şimdi özellikle o mesela eski bilen arkadaşlar bilir. Eski Rolex'lerde mesela sertifikalar kağıttandı ve bu böyle bir dergeç makinesi gibi bir şeyle satılırdı. Almanya'da belirli fuarlarda veyahut da belirli ikinci el pazarlarında bunlar zaten hani o kağıtlar ve o makine bile satılıyor. Saat kutularına gelince zaten kutuda işte 100-200 dolarlardan başlayıp hani 1000-1500 dolarlara kadar en baba saatin kutusu da temin edilebiliyor. Dolayısıyla aslında kutu ve sertifika bence çok önemli değil. Ha tabii ki atıyorum çok özel bir saat olur ve bu çok özel saatin kutusu olur, sertifikası olur. Hatta belki faturası olur. Özellikle Japon kullanıcılar bu hani faturayı da saklamayı seviyorlar. O zaman tabii çok özel bir şey olur. Yani bir 62-63 Daytona'm varsa şunun eski referansı ve o kutusundan, sertifikasından ve faturasından sana geliyorsa o paha biçilemez zaten. Ayrı bir güzellik. Tabii ya o artık hani kaymaklı kadayıf tatlısı gibi oluyor. Evet. Ama diyelim ki bir saat alıyoruz. Öncelikle bu saati hani fiyat araştırması yaparken işte Krono 24 gibi veyahut da bizim Türkiye'deki Sarı Site gibi yerlerden saatin referans aralığını yani fiyatının referans aralığını bulabilirsiniz. Yani işte kutusu olan bu para, sertifikası olan bu para, tek saat olan bu para gibi. Saati bulduktan sonra yani saatin referans aralığını öğrendikten sonra bu genellikle o market piyasasının da işte bir %5 %10 altına da bazen bulunabiliyor. Ama bence saati öncelikle bir hani son kullanıcıdansa bir esnaf diye tabir ettiğimiz bu ikinci el saat ticareti yapan insanlardan almak daha sağlıklı olabilir. Ha
son kullanıcıdan da alınıyorsa, yani atıyorum ki işte mesela bizim eski TSF vardı, hani oradan herhangi bir insandan alınabilir veyahut da geçmişini bildiğim bir saatin, tıpkı araba gibi, eşinizden dostunuzdan alabilirsiniz. Ama normal şartlar altında tanımadığım bir insandan ben bir saat almayı tercih etmem. Esnafta tabii güvenilir bilindik esnaflardan bahsediyorum. Hani saatin orijinalliğinin dışında da çalıntı çıkma durumunda veyahut da saatin herhangi bir parçası orijinal değilse, hani bu saati sen sattın deyip hani ona iade etme imkanım var. Bir de zırt pırt saatlerden sıkılan bir insansanız onu geri verip işte yeni bir saatle değiştirme falan da daha kolay olabilir. Ama tabii bir tık daha fazla para ödersiniz son kullanıcıya göre. Çünkü onun da işte adamın bir dükkan, bir eleman maliyeti var ve bu işi tabii ki ticari kaygılarla yapıyor. Peki Eyüp abi, saat orijinal dahi olsa birkaç parçası değişmiş olabiliyor. Özellikle eski vintage saatlerde. Evet. Bu saatin değerinden bir şey götürür mü? Sen böyle bir saat satın almayı tercih eder misin? Bu saatin değerinden bence çok şey götürür. Yani belirli ederin üzerindeki saatlerden özellikle bahsediyorum. Yani tabii ki bu 300-500 dolara aldığın hani çok uygun fiyatlı saatler değil, ama mesela atıyorum bir vintage ve değerli bir saat alıyorsan bu saatin aslında orijinal olmadığının bir göstergesidir. Atıyorum ki eski bir Pepsi Rolex'in tepesi bir Rolex tepesinden de değiştirildiği zaman ama o yılın parçalarından değiştirilmezse bence gene orijinalliği bozulur. Dolayısıyla da bu tip şeylere çok dikkat etmek lazım. Böyle saat, şimdi bazen tabii alan esnaf da bunları bilemeyebilir. Böyle çok değerli bir saat alınıyorsa, işte bir vintage Patek Philippe veyahut da bir vintage Rolex gibi, bunun bir servis bakımlı olması çok önemlidir. Bu arada izleyicilerimizin de aklında bulunsun. Longines, Patek Philippe'de ve zannedersem AP'de eski ama sertifikası olmayan saatler belirli bir ücret karşılığında da bir arşiv ekstrakte verilebiliyor. Bu da bir avantaj. Yani bir evrak edinebiliyorsun ama saatin servis bakımlı olması çok önemli. Benim izleyicilerimize tavsiyem, eğer ki vintage bir saat alıyorlarsa bunu özellikle işinin ehli bir ustaya veyahut da yetkili teknik servise göstermekte fayda var. Saatin, bu arada mesela şu da olmaz Şükrü bu işte. Şimdi bu saat biliyorsun ki mobil bir yatırım ve bunun 3 aşağı 5 yukarı bir borsası ve bir bozdurma değeri var. Eğer ki malın sahibi gerçekten malın değerinden çok bir haber değilse, hani 10 bin dolarlık saati 2.000 dolara bulduk, pek olmaz. Yani onda %80 tehlikeli bir unsur vardır. Yani orijinalliği konusunda sıkıntı olmasa bile çalıntı bir mal olabilir. Dolayısıyla da bunlara da dikkat etmek lazım. O saatin de bir çalıntı kaydı varsa, sen o saati yetkili servise götürdüğün zaman bu saati senin elinden alırlar. Hakeza bu saat alım satım işlemlerinde hani saatin seri numarasını ve referans numarasını yazarak hani işi kağıda küreye dökmekte fayda var. Hani en azından sen bana çalıntı bir saat satsan da benim senden aldığım bir kağıt olursa, işte bu saati senden bu paraya işler durumda aldım gibi, ileride olabilecek sıkıntılarda benim en azından sunabileceğim, mahkemeye yasal yollardan hakkımı arayabileceğim bir evrakım olur elimde. Peki Eyüp abi, satarken nelere dikkat etmek lazım ikinci elde? Ben gene saati şahsen bir esnafa satmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü işte bu saat satışlarında dolandırılan ahbaplarımız çok oldu. Yani atıyorum, gene arkadaşlarımıza söyleyelim. Şimdi bu YouTube işlerine biz başladığımızdan beri
İşte eskiden benim Instagram'ımdaki bildirimler de açıktı. Bir gün akşamleyin gece 4'te böyle tınk 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 diye bildirimler işte telefona düşüyor. Bir arkadaşımız işte bir Serkisov saat atmış, eski devlet demir yollarına yapılan. İşte Eyüp Bey, işte bu saati ben elden çıkartacağım. Büyük dedemin babasının malı ve hani ne para eder gibi bir şey yazmıştı ve hatta unuttum, yani bir 3-5 bin zannettim ben, o milyon yazmış. Eder mi dedi. Ben de dedim ki hani 3-5 bin eder belki temizse, ama 3-5 milyon etmez. Tabii bu işte sarı sayfadaki, hani ben tabii bu hani bunu bu arkadaşımızın iyi niyetine veriyorum. Hani bir art niyetinin olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii hani işte aklı selim, kafası çalışan her insan bence ne yapmalı? İşte o sarı sayfaya girersin ve hani veyahut da Krono 24'e girersin. Krono 24 daha iyi bir referans oluşturur ama hani o çok antika Türkiye pazarında dönen saatlerin Krono 24'te bulunamayabilir. Bir oradan referans aralığına bakarsın. Yani atıyorum en düşüğü 400 TL ise, en yüksek fiyat da 15 milyonsa, hani bunun herhalde ve bu ilandan da bir 500 tane varsa, aklı biraz çalışan bir insan bunun hani 3-4-5 bin ederinde satıcıdan kullanıcıya el değiştirdiğini akıl edebilir diye düşünüyorum. Zaten bunu da akıl edemiyorsa vay haline. Peki Eyüp abi, son olarak Hı hı. bir koleksiyonersin ve saat alıp satma sende yok. Evet. Ama bunu Yani yapacak olsun. sıkılmadıkça satmıyorum. Evet. Tabii. Bunu bir gelir olarak, yatırım olarak sen düşünmüyorsun. Bir Evet. koleksiyonersin. Evet. Fakat bir gelir elde etmek istesen hangi markaları alıp satmak isterdin? İzleyicilere önerin ne olurdu? Şimdi şöyle, bir kere atıyorum ki Rolex'ten bir saat aldın ve bayiden aldın, onu sattın. Zaten blacklist'e giriyorsun. Yani bunu yapamazsın. Bu saat bence hani bir trade edilecek bir şey değil. Abinin sevdiği borsa kağıtları gibi. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bugün işte Horobox'ta geçenlerde Serdar abiler de anlatmıştı. Yani sen bugün bir herhangi bir saat alıp, yani Swiss made veya hani Japon düzgün bir mal aldığın zaman bunu 5-6 sene kullanırsan paranı zarar etmezsin. Ama yani kâr da etmezsin. Ama hani saati alayım, işte atıyorum ki ikinci el bir saat aldım ve bu saat satarken en azından değer kaybetmesin, zarar etmeyeyim, yeni bir saat alırken sermayemi koruyayım diyorsan, üst segmentte Patek Philippe'in çelik modelleri, AP'nin çelik modelleri, gene neredeyse tüm Rolex'ler, ama onun dışında hani sıfır alıp sattığın veyahut da ikinci yere doğru paraya almadığın her saat sana %70 değer kaybettirebilir. Ama bizim önerimiz, hani bu saat bir para kazanma aracı değildir. Bence gene diyorum, borsa gibi, forex gibi veyahut da bunlar gibi bir gelir kaynağı değildir. Bu işin ticaretini yapmıyorsan, dolayısıyla da hani sevdiğiniz saati alıp kullanmanızda fayda var. Bu benim fikrim tabii. Teşekkürler Eyüp abi. Görüşmek Tekrardan üzere. görüşmek üzere. Herkese iyi günler.